Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece iki malzemeye ihtiyacınız olan nefis bir kebap hazırlayacağım. Burada 400 gram irice parçalara doğranmış kuşbaşı dana eti var. Onu şöyle bir kasenin içerisine süzgeçle birlikte bıraktım. Eğer eti dilimlenmiş olarak alırsanız o zaman ince jülyen dediğimiz tarzda doğrayabilirsiniz. Ama evde buzlukta benimki gibi böyle iri parçalara doğranmış dana eti varsa onları da yine parçalara doğrayarak inceltebilirsiniz. Şöyle de bir kabın içerisine dediğim gibi koyalım ve fazla kanının süzülmesini sağlayalım. Ben bir yarım saat kadar beklettim bu şekilde. Sinirli kısımlarını, yağlı kısımlarını bir miktar alalım. Görmüş olduğunuz gibi ince dilimlere doğrayalım. Hem bu şekilde çok daha hızlı pişecek hem de daha yumuşak pişecek. Ocağa orta boy bir tavayı veya tencereyi koyalım. Isıtalım yüksek ısıda ve daha sonra iç yağ veya kuyruk yağı hangisini tercih ederseniz hayvansal yağ onu kullanabilirsiniz. Ama yoksa veya kullanmak istemezseniz de bir yemek kaşığı tereyağı ya da 2 yemek kaşığı sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Öncelikle iç yağı pişirelim, kavuralım, yağı çıksın, kızarsın. Daha sonra eti ekleyip kavuracağız. Sürekli karıştırarak kavurduğunuz zaman görüyorsunuz küçülüyor ve kızarmaya başlıyorlar. Ve hemen ete ekleyelim. Ocağın en büyük gözünü ve yüksek ısı kullanıyorsunuz. Mümkün olduğunca yüksek ısı. Daha sonra etlerin dış yüzeyleri kırmızıdan kahverengiye dönünceye kadar hepsi karıştırarak kavuruyoruz ve bu süreç içerisinde yavaş yavaş suyunu bırakmaya başlıyor. Hemen kapağını kapatıyoruz ve ocağı kısıyoruz. Çok önemli bir nokta, kapağın tavaya veya tencereye tam oturan, buhar kaçırmayan bir kapak olması lazım. Ocağın en kısık ayarına getirin ya da büyük ocaktan küçük ocağa alın. Yine orada da görüyorsunuz ben 3'e kadar düşürdüm. Orta bir ocak bu. Pişiriyoruz. İlk yarım saat zaten hiç açmanıza gerek yok. Merak etmeyin, bu miktardaki bir et bıraktığı suyu yarım saat içerisinde eğer bu anlattığım noktalara uyarsanız bitmez. Mümkün değil, bitmez. Şimdi ben bunu bir yarım saat sonra sizler için açacağım ve göstereceğim. Ama öncelikle patatesleri hazırlayacağım bu süreç zarfında. Bir tanesini doğrayıp hazırladım bile. Böyle uzun, kalın kibrit çöpü dediğimiz büyük tip kibrit çöpü dediğimiz şekilde ince ince dilimlere doğrayacağız. 4 tane daha patates var burada görüyorsunuz. Toplam 5 tane patates, 400 gram dana kuşbaşı dana etiyle tam 2 kişilik bir menü çıkıyor. İnce ince dilimledikten sonra doğrayıp suyun içine bırakalım. Bu şekilde suya koyalım hepsini doğrayıp ondan sonra tertemiz böyle duru suyu çıkıncaya kadar yıkayalım ve yine üzerine örtecek kadar su doldurup kapta bir kenarda bekletelim. Yarım saat geçti. Bakın 4'e çıkartmış olmama rağmen kaynama derecesini de görüyorsunuz az çok. Ne kadar çok suyu var. Yarım saat sonraki durumu bu. Şimdi hemen tekrar kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Bir yarım saat daha piştikten sonra tencerenin kapağını açıyorum ve görmüş olduğunuz gibi hala suyu var. Yani 1 saattir pişiyor olmasına rağmen hala görüyorsunuz suyu var. Şöyle biraz kalın olanlarından seçiyorum. Görüyorsunuz ne kadar güzel ayrılıyor. Yumuşamış, pişmiş. Şimdi ocağın ısısını biraz yükselteceğim ama öncesinde artık yumuşadığı için tuzu ve karabiberi ilave edebiliriz. Biraz da bir tutamda kekik ekledikten sonra ocağın ısısını yükseltelim en yükseğe ve suyunu çekinceye kadar pişirmeye devam edelim. Eğer siz pişirirken suyunu çekmişse tabii ki tekrar pişirmenize gerek kalmayacak bu şekilde.
Evet, suyunu çektikten sonra şöyle 1-2 dakika kadar daha dış yüzeylerinin hafif kızarması için kavurmaya devam edelim. Evet, kapağını kapatıp bir kenara alabiliriz. Şimdi hemen sosunu hazırlayalım. Küçük bir tavaya 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ilave edelim. 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası, yarım yemek kaşığı da biber salçasını ekleyip 1 dakika kadar kavuralım. Daha sonra üzerine biraz tuz, biraz da karabiber serpelim. Karıştırıp 1 dakika kadar daha pişirdikten sonra 1 çay bardağı su ilave edelim. Yani 125 mililitre çay bardağının ölçüsü. Karıştırıp kapağı kapatalım ve 2-3 dakika kadar sosun böyle suyu çekmesini, sos daha lezzetli olması için pişirmeye devam edelim. Ben patatesleri süzgeçten süzdükten sonra temiz bir bez üzerine koydum. Gördüğünüz gibi tamamen kuruladım. Şimdi bunları balkonda kızartacağım fritözde. İsterseniz tabii ki tavada da kızartabilirsiniz. Kızarttıktan sonra hemen sıcak sıcak servis tabaklarına paylaştıralım. Üzerine 2 yemek kaşığına hemen küçük bir diş sarımsağı rendeleyelim. Birazcık da tuz ilave edip karıştıralım. Gerek görürseniz 1-2 yemek kaşığı kadar da su ilave edebilirsiniz. Güzelce özledikten sonra yoğurdu patateslerin üzerine önce yoğurt dökelim. Daha sonra hazırladığımız o nefis yumuşacık kavurmayı ilave edelim ve daha sonra da lezzetli sosumuzu dökelim. Yanına da güzel bir salata hazırlarsanız mevsim salatası gayet güzel yakışıyor ve çok lezzetli oluyor gerçekten. İkisi başlı başına harika bir menü oluşturuyor. Oldukça doyurucu, lezzetli, nefis bir kebap. Çeltik kebabı. Lütfen sizler de mutlaka deneyin. Denedikten sonra bana yorumlar kısmından fikirlerinizi yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Lütfen videoyu izlerken yorum yapmayı veya beğeni bırakmayı ihmal etmeyin, unutmayın. Ayrıca aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak videomu sosyal medyalarınızda ve dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.